neden? Yani bu kadar değişiklik bu kadar sürede nasıl yapabildik? Size söyleyeyim. Selam, Orçun ben. Bugün sizinle birlikte farklı bir konseptle karşınızdayım. 5 sene önce yaptığım, 2020'de yaptığım ve nasıl yaptığımı bile hatırlamadığım bir mix'i revize edeceğiz birlikte. Nasıl bir yaklaşımla mixledim, neler düşünüyordum, neler hayal ediyordum, neredeyse hiçbirini hatırlamıyorum. Dream Shark isminde Portland, Oregon, Amerika'dan çalıştığım bir sanatçının bir şarkısı bu. I'm Missing Everything About You isimde bir parça, yayınlanmış bir parça. Bu parçayı bu videoda kullanmama izin de verdiği için kendisine çok teşekkür ederim. Videoya başlamadan önce eğer haberiniz yoksa çok yakın zamanda bir Mix'in temelleri kursunu yayınladık. Mix Akademisi olarak. Ona da açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Şimdi gelin birlikte bir parçaya bakalım. Sanıyorum uzun bir video olacak. Çünkü hem mix'i hatırlamam birazcık vakit alacak hem de hatalarımı veya bakış açımı düzeltmek, değiştirmek biraz vakit alacaktır diye düşünüyorum. Ama birlikte gelin doğaçlama bir şekilde ilerleyelim. Bir bakalım ben neler yapmışım ve şimdi bu parçayı mixleseydim nasıl mixlerdim. Öncelikle parçayı bir duyalım. This time, I don't think that I stand up for myself. Böyle bir kısmı var. Aslında sevdiğim de bir mix olduğunu söyleyebilirim. Bakalım neleri değiştireceğim. İlerlerde parçanın şöyle. Parça gördüğünüz gibi çok sıkıştırılmış. Bunun sebebi belli aslında. Yani birazcık bu Tame Impala dünyası olduğu için birazcık sıkıştırılmış bir parça. O sound ancak o kadar sıkıştırdıktan sonra ortaya çıktığını düşündüğüm için böyle bir mix ve mastering tercih etmişim. Ama bu konuda haklı mıydım, değil miydim? Ona bakalım birlikte isterseniz. Burada olmayan bir iki tane master'da plugin var. Onun dışında diğerlerine ulaşabildim. O dönemler Slate Digital'ın bundle'ını kullanıyordum ve sürekli onu göreceğiz burada. Plugin Alliance ve Steven Slate ağırlıklı olarak işte Virtual Mix Rack kullanmışım burada ve bunları hepsinde kullanmıştım. Açıkçası burada ilk fark ettiğim şeylerden bir tanesi tüm kanallarda bir saturasyon ve distortion olması. O dönemdeki bu daha vintage duyurma sevdası, daha Tame Impala'cılık olduğu için o dönemler her şeyi daha böyle analog duyurma sevdasıyla birlikte her şeye bir şeyler koyuyordum böyle. Ve çok da göreceğiz. Yani şu an her zaman eleştirdiğim de bir şeydir. Bir kanala mesela o mixi yaptığınızı hissedebilmek için sadece bir EQ ve kompresör koymayın diye sürekli söylüyorum. Ama kendim de bolca yapmışım bunu. Her şeye bir kompresör, her şeye bir EQ kesinlikle koymuşum. Ama buna gerek var mıydı, yok muydu? Ona birlikte bakacağız. Öncelikle bu master processing'i bir kapatıp duyalım. Nasıl bir mix var elimizde mastering olmadan ona bir bakalım. Ses seviyesi değişmesin diye sadece şu maximizer mı kalsa diyorum ya da şu limiter mi kullanmışım onun için. Evet. Şimdi buradaki en büyük hatalardan biri direkt mastering'i kapattıktan sonra, mastering processing'ini kapattıktan sonra fark ediyorum ki yani davul çok önde, fazla önde, mix'in çok üstünde. Dolayısıyla mastering'teki yaptığım her şey davula göre bir yere gelmiş vaziyette. Yani davul vurduktan sonra buradaki bütün her şey davul vurduktan sonra hareket ediyor ve dolayısıyla her şeyi davul yüzünden de kompreslemiş ve işleme sokmuş oluyorum mesela. Çok bana davul çiğ ve ham duyuluyor. Şimdi bunlara bakalım. Şimdi bana gelen aslında şey buydu. Sanatçının kullandığı kick kanalı aslında şuydu.
tarzla hiç alakası yok. Tarzla hiç uygun değil farkındaysanız. Bu yüzden bunu değiştirdim. Yerine başka bir şey koymuştum şöyle. Şimdi burada yaptığım şey Steven Slate'in Trigger ile buraya bir kick koymak. O kick'in işte sustain'ini tamamen öldürmüşüm. Daha sonrasında üst frekanslarını tamamen öldürüp altlarını kullanmışım. Ve nedense kompreslemişim. Aslında atağını ön plana çıkarmak için kompreslemişim. Burada bir de virtual channel koyup sanırım birazcık karakter katmayı istedim diye düşünüyorum. Aslında fena duyulmuyor. Bu kick'i böyle bırakabilirim. Burada da sanatçının gönderdiği kick'i de aslında o kick'in transient olarak kullanmayı tercih etmişim. Ama çok az kullanmam gerekiyor tabii bunu. Ne durumda, neler yapmışız bir bakalım. Yani tabii bunları koyduktan sonra sürekli üst frekanslar açılmış. Şöyle yapsak. Mantıklı. Hiç gerek yok. Evet. Çok fazla o kadar distortion'a sokmayacağım. Bir bakalım böyle ilerlersek ne olacak. Bu noise beni rahatsız ediyor birazcık. O yüzden buraya bir gate koymak istiyorum. Burada da trumpeti yeterli bulmayıp yerine yine bir trigger eklemişim. Şöyle bir trigger. Ama neden bu kadar reverb olduğunu hiç bilmiyorum. Bu reverb'ü kaldıracağım. Bir de bunun hiç tizi yok. Neden? Bir de trigger şeyleri de almıyor. Ghost notaları da almıyor. O alt frekansları istiyorum ama biraz dengeli olsun.
kanallar üzerinde çok fazla mesela bir saturasyon uygulamışım. Baktığımda o kadar işe yaramıyor gibi hissediyorum. Çünkü bunların hepsini drums kanalının üzerine koyarsam daha işime yarayacakmış gibi hissediyorum. Klebe ekleyelim bakalım. Şunu şöyle loop'a alsak buradan daha sağlıklı olacak. Şimdi burada muhtemelen çalıştığım sanatçıyı çok üzmemek için bu hi-hat'i bu kadar geniş tuttum. Ama normal şartlarda ben bunu şu an daraltırdım ve ortaya çekerdim. Çünkü mix zaten çok geniş. Hi-hat'in geniş olmasına hiçbir sebep yok. Şuna bir şöyle şuna bir kompresör koymam lazım gibi hissediyorum. Ne koyalım? Davulda bir reverb vardı sanırım. Ne bu? Davul Crash. Ayrıca hepsini bir de bir Davul Crash kanalına yolluyorum. Yani onları da bir distortion'a sokuyorum. Şöyle bir şey. Ayrıca dinletelim onu. Onu da kapattım şimdilik. Bir adım adım ilerleyelim. Şimdi bunları bir dengeye bir sokalım. Ne yapalım? Bunları bir kompresleyelim azıcık. Şu kick'in transient'ı biraz rahatsız ediyor. Bir de bu kick'in altları çok kuvvetli. Şimdi belki biraz saturasyon katabilirim. Emin de değilim. Bir limiter koyalım şuraya. Aslında şununla birazcık sature edebiliriz.
Şimdi davulu belli bir yere ayarladık. Bir devam edelim basla. Şimdi şu bars arp synth bence gereksiz. Bas gitarla devam edelim sadece. Mantıklı. Şu an şu şeyi daha çok seviyorum. Nerede o? Ball Submachine. Sub'ları açmak için bunu daha çok seviyorum şu an. Şunlardan vazgeçelim. Silelim bunları. Sadece bu sidechain kalsın. Böyle bir devam edelim bakalım. Şimdi burada fark ettiğim en büyük şey, en önemli şey aslında burada direkt bir opto koymuşum harpa. Harpa neden bir kompresör koymayı tercih edebilirim mesela aslında. Bunu birazcık düşünmek lazım. Yani şu an çok fazla kişiyi bu konuda sürekli uyarıyorum. Yani her kanalda bir şey açmak zorunda değilsiniz. Ve muhtemelen bu kanalın da kompresöre bence ihtiyacı yoktu. Yani her şey çok sıkışıkken dinamik de bir şeyler olsun ki parçanız dinamik hissedilebilsin aslında. Kompresör koyarak o kanalın dinamikliğini bozmakla kalmamış, aslında çalım şeklini de bozmuşum. Bunu kapatalım. Şu reverb'ler bir bakalım. Diğerine de koyalım bakalım şu suit'u. Ne olacak? Şunu bir ayrıca kaydedelim. Revise 2025. Tamam, save. Çok fazla üst frekans var. Şimdi en önemli enstrümanımız bu aslında.
bariz sorun duyduğum vokallerde bir dengesizlikti. Onları bir kontrol edelim. Could you please stand up for me this time? I don't think that I stand up for myself. Could you please stand up for me this time? I don't think that I stand up for my... Fazla bu. Could you please stand up for me this time? I don't think that I stand up for myself. Could you please stand up for me this time? I don't think that I stand up for my... Midlerde bir dengesizlik var. Onu toparlamam gerekiyor. Could you please stand up for me this time? I don't think that I stand up for myself. Yine fazla kirletme sevdası ama onun yerine ben daha sakin bir kompresör koyacağım. Çok kirletmeyeceğim vokali o kadar. Could you please stand up for me this time? I don't think that I stand up for myself. Şimdi o da çok duyuluyor. Belki ikinci bir kompresörü koymaya da bilirim ama emin değilim. Şimdilik kalsın bakalım. Could you please stand? Could you derken o frekanslar çok batıyor. Onları toparlamam lazım aslında. Hala toparlayamadım onları. Could you please stand up for me this time? I don't think that I stand. Could you Could you please stand up for me this time? I don't think that I stand up for my... Şimdi efektlerine bakalım. Şöyle bir plate var. Could you please stand up? Bu kadar uzun bir reverb'e bence gerek yok. Bu kadar uzun olmasın bu. Could you please stand up for me this time? I don't think that I stand up for myself. Could you please stand up for me this time? I don't think that I stand up for myself. Bu slap delay ve diğer ping pong delay'ler güzel bence. Could you please stand up for me this time? I don't think that I stand. Şimdi diğer vokal kanallarına da buna göre editleyelim bakalım. Nakarat vokalde ekstra bir efekt var. O nedir? Onu da inceleyelim. Everything about you, about you. I'm so confused without you, without you. I've never been so alone. Could you please stand up for me this time? I don't. Şunlar şöyle nasıl olacaktı? I don't think that I stand up for myself. Aslında bu kadar snare sample'larıyla uğraşmak yerine sadece bir tane düzgün bir snare sample olsaymış daha iyi olabilirmiş diye düşünüyorum. O yüzden şöyle bir bakınacağım. Normalde burada ne kullanıyoruz mesela? Bu kadar gerçekçi bir trompete ihtiyacım yok aslında.
Şimdi bakalım. That I stand up for myself. This time. And yet you still surround me, surround me. I think that you just found me, just found me. I'm missing everything about you. I don't think that I stand up for myself. Yani bu sample çok iyi olduğu için açıkçası o noise sesine odaklanmamaya çalışacağım. Zaten birazcık böyle noise'lu olması gereken bir parça olduğu için çok umursayacağımızı sanmıyorum uzun vadede. Şimdi bir genel bir dengeyi ayarlamaya çalışıyorum. Vokallerin alt frekanslarını kontrol etmem lazım. Up for me this time. I don't think that I stand up for myself. This time. I've never been so alone. Could you please stand up for me this time? I don't think that I stand up for myself. Please stand up for me this time. I don't think that I stand up for myself. Bas gitar çok altta. Yani bir üst frekansa ihtiyacımız var. Üst frekansları fazla öldürmüş olabiliriz. without you, I'm missing everything.
everything about you, about you, about you. I'm missing everything about you, about you, about you. Bakalım şimdi bir mix bus processing'ten geçirdikten sonra nasıl duyulmaya başlayacak? Yani bütün detaylarına inip şimdi daha da karmaşıklaştırmak istemiyorum süreci. Zaten genel enstrümanlar üzerinde aşırı bir processing yapmaya gerek yok. Sadece şuraya bir mesela, buraya ne koymuşum bu arada? Şöyle bir şey koymuşum. Sanırım bir sidechain bir şey yok. Şöyle bir genel enstrümanlara bir suit koyalım. Ondan sonra Mixbus'a gideceğim. Bakalım Mixbus'ta neler yapabilirim diye. I don't think that I stand up for myself. Şu frekans bandında bir eksiklik hissediyorum. Ona enstrümanlardan vermek istiyorum. And yet you still surround me, surround me. I think that you just found me, just found me. I'm missing everything about you. My heart's a hole without you. I said my heart's a hole without you. Bir bütünlük oluşturabilmek için aslında buradaki atak ayarını değiştirdim. Atak ayarını daha hızlı yaparak parçayı bir araya getirmek istedim. Çünkü yeterince punch'ım var zaten veya sonradan daha da ön plana çıkartabilirim. Sadece parçanın bir arada duyulmasına ihtiyacım var şu anda en çok. Burada ne yapmışız? I think that you designed me, designed me. Particles combine me, Bu bence parçaya bence biraz zarar veriyor olabilir. Onun yerine bunu kullanacağım. combine me. I'm missing everything about you, about you. So confused without you, without you. I'm missing everything about you, about you, about you. Bunu da çok bilinçli kullandığımı düşünmüyorum. Mastering Loud diye bir preset seçmişim. Onun yerine Manly kullanmak istiyorum. Manly ile biraz daha onu iç içe geçirtebilirim sanki. Ortalama bir atak, ortalama bir release'le bir bakalım. I think that you just found me, just found me. I'm missing everything about you. My heart's a hole without you. I said my heart's a hole without you. I think that you designed me, designed me. Particles combine me, combine me. I'm missing everything about you, about you. So Bunun da işe yaradığını düşünmüyorum. Burada ne yapmışız? Bu çok sevdiğim de bir EQ'dur ama alt frekansları açmaya bence hiç gerek yok. Şimdiden kapatıyorum. Üst frekanslar kalsın. confused without you, without you. I'm missing everything about you, about you, about you.
de kullanmayacağım. Şu an çok ihtiyacım varmış gibi değil. Burada bir linear phase multiband kullanmışım. Bakalım. And yet you still surround me, surround me. I think that you just found me, just found me. I'm missing everything about you. Bunu da kullanmayacağım. Yine başka bir kompresör. My heart's a hole without you. I said my heart's a hole without you. I think that you designed me, designed me. Particles combine me, combine me. I'm missing everything about you, about you. So confused without you, without you. I'm missing everything about you, about you. Şimdi biraz başka şu an mix bass'a nasıl dokunurdum onları koymak istiyorum. Çünkü aslında şu kompresörü sevdiğim 2 tane kompresörüm var. Bunlar kalsın. Şöyle bir stereo genişlik katmışım bununla. O da kalsın diyelim. Şuraya bir izotop koyalım mesela. İzotoptan bir şeyler koyalım şuna. Bir adet clarity koyalım. You about you. Şimdi bu işi şu yüzden yaptım. Buradan nerede? Custom deyip Tame Impala Borderline'ı seçeceğim. Ve onun yapısına benzer bir stabilizer koyarım belki diye yaptım bunu aslında. Şöyle kaldıralım bunları. İkisi kalsın sadece. About you, about you. So confused without you, without you. I've never been so alone. Could you please stand up for me this time? I don't. Whoa, whoa, this time. And yet you still surround me, surround me. I think that you just found me, just found. Şimdi biraz asıl mixle karşılaştıralım isterseniz. Çok merak ediyorum nasıl bir şeyle karşılaşacağım. Biraz bir ilerleme kaydettik mi, kaydetmedik mi? Ona bir bakalım. Çok az dokundum zaten mix'e. Please stand up for me this time. I don't think that I stand up for myself. Whoa, whoa, whoa. This time. Yani ben şimdiden duyabiliyorum. Muhtemelen biraz daha uğraşsam şu snare'daki his sesine bir çözüm bulurdum. Ona gelirdim geriye. Ama mixteki asıl farkı şimdiden duymak mümkün. Büyük bir fark var. Çok az müdahaleyle. Oradaki en büyük fark da bas frekanslarda. Yani bu mixin biraz böyle üzerinde bir perde varmış gibi hissediliyor. Baslar çok yoğun. Baslarda bir yoğunluk var ama yani üst frekansta da bir yoğunluk var aslında ama bir şekilde üstü örtülmüş gibi. Sanki bazı frekanslar yok, bazı frekanslar fazla var gibi duyuluyor. Bunu çok bariz duyabilirsiniz iki mix arasına geçtiğimde. Şimdi ilk önce kendi mix, şu anki mix.
Please stand up for me this time. I don't think that I stand up for myself. Bir denge yok. Snare vurduğunda çok önde geliyor. Tam bir şarkı dengeye girebilmiş değil. Nitekim daha yüksek bile duyuyoruz. Ben buna daha doğru düzgün bir limiter koymadım bile. Sadece üzerinde duran şu var. Şimdi üzerine bir de doğru düzgün bir limiter koyduğumda daha da fark edecek zaten. Şöyle maximizer'ı koyalım. Bakalım nasıl duyulacak. İkisi de eksi bir de duyulsun. Think that I stand up for myself. Ve limiter. And yet you still surround me, surround me. I think that you just found me. I'm missing everything about you. My heart's a hole without you. I said my heart's a hole without you. I think that you designed me. Particles combine me. Şimdi bu son değişikliklerden sonra bir daha duyalım ikisi arasındaki farkı. I think that you just found me. I'm missing everything about you. My heart's a hole without you. I said my heart's a hole. Neden? Yani bu kadar değişiklik bu kadar sürede nasıl yapabildik? Size söyleyeyim. Öncelikle vokali çok daha dengeli bir hale getirdik. Gereksiz reverb'ten kurtardık. Çünkü şöyle, yani mixte geri planda olan başka şeyler var zaten. Şimdi kafanızda bir canlandırmak gerekirse davul önde, vokal önde ve diğer enstrümanlar arka tarafı dolduruyor şekilde bir kompozisyon kurduk. Ama eskiden nasıldı? Davul önde ve geri kalan her şey arkadaydı. Her şey daha arkadan geliyordu ve bunların arasındaki denge de tam oturmadığı için davul kendi kendine bir şarkıyı çalıyormuş da geri kalan her şey arkadan geliyormuş gibiydi. Bunu düzenledikten sonra, yani davulu kendi içinde bir limitledikten, güzel bir şekilde kompresledikten ve satüre ettikten sonra kendi içerisinde ve onun bas ile ilişkisini düzelttikten sonra özellikle onun bas frekansını da toparladık, doğru. Ve vokali çok daha iyi şekilde yedirdik ve gereksiz bir mix bus processing'ten de kurtardıktan sonra çok fazla önceden fazla bir compression uygulamışım. Onlardan kurtarıp çok basit ama nokta atışı işlemler yaptıktan sonra mix zaten kendi kendine bir denge içinde olduğu için çok güzel şekilde toparlandı ve yukarıya kalktı. Ben bunu duyuyorum. Ve zaten artık kulaklarım 5 yıl öncesinden daha sağlam olduğu için de haliyle genel frekans dengelerinde çok daha iyi analiz edebiliyorum. Yani o low mid'deki eksikliği de duydum. Aynı zamanda bazı tiz frekansların fazla olduğunda. Onları toparladıktan sonra hemen bir şekle şemale girmeye başladı. Aslında kendi kendime feedback verseydim bunların bazılarını söylerdim ama yine de mix projesinin içerisine girmeden bunu söyleyemezdim herhalde. Duyduğunuz gibi bir yandan şimdi limiteri koyduktan sonra aslında mix iyi olduğu için daha da loud olma potansiyeline sahip. Ama diğer mix'i ben ne kadar mix bus'ta mastering yapar gibi bir kompreslesem de limitlesem de istediğim kadar uğraşayım tüm parça sonda ama bu kadar loud duyulmuyordu. Çünkü bunun sebebi mix'in çok daha dengeli hale getirildikten sonra yukarı çıkarmış olmam. O sayede çok daha loud duyuluyor. Peki başka bir şarkıyla kıyaslayalım. Mesela Borderline'ı referans alıyorduk. Borderline'la kıyaslayalım. Nasıl duyuluyor? Hala gördüğünüz gibi büyük bir low frekans fazlalığımız var. Ondan kurtulalım.
Şunların en öncesine, bütün proseslerden önce bir EQ koyacağım. Ve ihtiyacımız olmayan şu üst frekanslardan ve alt frekanslardan kurtulalım. Şimdi biraz şu limiter'ın çıkışını eksi 0.1 yapacağım. Çünkü Tame Impala'nın parçası o şekilde. And yet you still surround me, surround me. You just found me. I'm missing everything about you. Without you, I set my heart so. I think that you designed me. Particles combine me. I'm missing everything about you. So confused without you. I'm missing everything about you. Tame Impala ile de karşılaştırdığımızda iyi bir yerdeyiz. Şimdi tekrardan bir bakalım. Eksi 1'e tekrar geri alalım ve kendi parçamızla, kendi 5 seneki önceki miximle karşılaştırdığımda nasıl duyuluyor? Tekrardan ona bir bakalım. Evet, 5 yıl içerisinde mix konusunda ne kadar ileriye gitmişim, neler değişmiş, bunları bana yorum olarak bırakın. Mix'in temelleri kursuna da aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Umarım bu video bir size katkı sağlamıştır. Odaklandığım için çok fazla mix yaparken konuşamadım. Çok fazla yorumlar yapamadım. Ama umarım siz onun arasından kendinize bir şeyler almışsınızdır ve kendi mixlerinizi iyileştirebilmek için bazı şeyleri kavramışsınızdır. Sorularınız olursa yine iletin bana. Haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.